Merhabalar, ben Merve Özkaynak. Ev turu videoma hoş geldiniz. Kanalıma yeni gelenler için makyaj, stil ve alışveriş ile ilgili videolar hazırlıyorum. Belki de bu izleyeceğiniz ilk videom olabilir ama mutlaka diğer videolarımı da göz atmayı unutmayın. Umarım keyifle izlersiniz. Evime hoş geldiniz. Dış kapıyı açar açmaz bizi içeride kısa bir hol karşılıyor. Şöyle göstereyim. Bu kısa holü geçtikten sonraki ilk gördüğümüz alan salon. Sağ tarafta ise mutfak var. İsterseniz mutfaktan başlayalım. Ocağımın hemen yanındaki böyle küçük bölmede çay makinemiz, kahve makinemiz ve böyle hep elimin altında olmasını istediğim, çokça kullandığım baharatlar ve kaşıklar var. Hemen onun üstündeki bu iki cam raf aslında benim mutfaktaki en sevdiğim bölüm diyebilirim. Bu tarz böyle tatlı oyuncak gibi yurt dışından aldığım objeleri çok seviyorum. Hem çok güzel hatıra oluyor hem de bence mutfağa böyle çok bir sevimlilik kattığını düşünüyorum. Birçok dediğim gibi ilk alt kattaki rafta farklı ülkelerden aldığım minik objeler var. Şimdi bu davlumbazın üstünde de yine bugüne kadar gittiğim ülkelerden hatıra olarak satın aldığım magnetler var. Üstte de eşimle bir fotoğrafımızı koydum. Bir de karikatürlerimiz var. Onu da bir yurt dışında karikatürist çizmişti bize. Ocağımın sol tarafındaki set kısmında da yine Türkiye'de olmayan ama benim çok sevdiğim Kusmi Tea markasının çayları var. Hemen onun yanında KitchenAid marka, her işimi gören, muzlu süt yapmak olsun, işte smoothie'ler yapmak olsun, aklınıza ne gelirse kullandığım KitchenAid'in robotu var. Burada klasik bulaşık deterjanım, işte el sabunum, süngerim, telim, her şeyim orada. Lavabom. Ve geldik en son sete. Burada da yine bir kahve makinem var. Espresso yapmak için kullandığım makinem. Şimdi geldik bu alt kısımlardaki çekmecelere. Ben hemen ilk çekmeceyle başlıyorum. Burada daha çok tabii burada yemek yaptığım için elimin altında olması gereken kepçe, bıçak veya benzeri soyucu aletler, işte maşalar gibi aletleri burada tutuyorum. Fırın eldivenim de burada. İkinci çekmecede de yine Türk kahvesi fincanlarım, Nescafe fincanlarım ya da böyle yine çok elimin altında olmasını istediğim şöyle şu tarz minik kuru yemişlik gibi ufak cam ve porselen parçalar var. Son çekmecede de en az kullandığım, yine böyle misafirlerim geldiği zaman peynir servisi yapacağım zaman kullandığım büyük peynir tahtası, peynir tabağı gibi çok da böyle aslında elimin altında olmasına gerek olmayan malzemeleri, kuru yemişlikleri buraya koyuyorum. Ya da birkaç tane cam kabım var. Bir iki tane plastik saklama kabım var. Onlar da burada duruyorlar. Şimdi mutfağın sol tarafına geldik. Hemen bulaşık makinemin solu ve o bahsettiğim espresso makinemin altındaki çekmeceyi açıyorum. Burada da çatal bıçaklarım var. Kusura bakmayın biraz karışıklık için. Taşındığımız için bu evden birçoğunu aslında kaldırdım. Kalanlar bu kadar. Şimdi arka tarafa döndük. Burada bir dolap var, burada bir dolap var. Aslında bu buzdolabı. Şöyle bir açayım, hemen göstereyim. Yine çok bir şey yok. Mümkün olduğunca taşınacağımız için her şeyi tükettik. Bu kısmı da üst katta daha çok kuru yemişler, baharatlar, başka neler var? Evet, ağırlıklı olarak kuru yemişler ve baharatlar var. Alt kısmında da tamamen çayları ve kahveleri saklıyorum. Mutfağın tam karşısında tuvaletimiz var. Daha önceki videolarımdan da zaten hatırlarsınız. Burada büyük bir ayna var. Evimdeki aslında tek boy aynası olarak kullanabileceğim ayna. Ben de üstünü böyle hemen yine hem şık ama aynı zamanda da elimin altında bulunması gereken ürünleri koydum. En solda gördüğünüz bu gri kenarları halat objeyi Madame Coco'dan aldım. İçine de yurt dışından aldığım böyle kokulu, görüntüsü güzel mumları koydum. Hemen yanında bir tane çubuklu koku var. Diyanar'dan satın aldım onu. Onun yanında gördüğünüz cam objeyi de nereden aldığımı hatırlamıyorum ama onu da içerisindeki gördüğünüz kum ve midyeleri de balayından, kumsaldan toplamıştım. Böyle güzel bir hatıra oldu. Üst kısmına potporiler koydum. Hemen yanında gördüğünüz deniz kabuklu kokuyu da yine zannediyorum ki Madame Coco'dan ya da English Home'dan almış olabilirim. Onun yanındaki sepet de içerisinde full hamileliğimde kullandığım çatlak önleyici, vücut nemlendiricilerimi koydum. Hemen elimin altında olsun diye. Hepsini orada muhafaza ediyorum. Şimdi gelelim bu gizli kapıya. Aslında burada tuvaleti ikiye bölüyoruz. Bu kısımda
Biraz önce gösterdiğim kısımda sadece klozet ve lavabo var. Bu kısımda da yine bir lavabo ve duş kısmı. Burayı eşimle beraber kullanıyoruz. İşte sağ taraf eşimin tarafı, sol taraf benim tarafım. Misafir geldiğinde genellikle ben bu kapıyı kapatıyorum. Burası da salonumuz. Sağ tarafta koltuğum, ortada bir sehpa, hemen karşınızda yemek masamız ve onun hemen sehpanın da karşısında televizyonumuz var. İsterseniz salona geçmeden hemen salonun da bir bağlantısı olan bar kısmından bahsetmek istiyorum. Bu gördüğünüz set aslında mutfak. Mutfak açık bir mutfak. Direkt salona bakıyor. İlk taşındığımız zamanlarda yemek masamız yoktu. Biz de IKEA'dan bu bar sandalyelerini almıştık ve uzun süre burada yemek yiyorduk. Sonra yemek masamız gelince artık bu bar sandalyelerinin bir işlevi kalmadı bizim için. Sadece süs olarak duruyor. Şimdi artık bar kısmından oturma kısmına doğru geçelim isterseniz. İlk olarak duvardaki resimden bahsetmek istiyorum. Etsy.com'da Çek Cumhuriyeti'nde yaşayan bir sanatçı da gördüm ve çok beğendim. Şimdi isterseniz koltuğa geçelim. Koltuğumuzu da özellikle L biçiminde olmasını istedim. Evimiz büyük olmadığı için işte misafirimiz gelirse, kalmak isterse diye renkleri de yine özellikle böyle kırmızı tonlarının ağırlıkta olmasını istediğim için kenarlarına da böyle çoban dikişi attırdım ben koltuğun kırmızı dikişlerden, ipliklerden. O da güzel durdu. Yastıkları Muda'dan satın aldım. Koltuğu da yine uzun araştırmalarım sonucunda bir mobilyacıdan satın aldım. İşte ama kendim kumaşını seçtim. Dediğim gibi o kırmızı çoban dikişleri kendim istedim. İstediğim gibi de yaptılar. Sehpamı Muda'dan satın aldım. Oldukça ağır, masif, eskitilmiş bir ahşap. Üzerinde coffee table yazıyor. Bu tarz sehpalar zaten alçak sehpalar, kahve sehpası olarak geçiyormuş. Ben de bu eskitilmiş, biraz endüstriyel, biraz böyle paslı görüntüsü çok hoşuma gidiyor. Tekerlekleri bu arada gerçekten işliyor, yani itseniz gidebilecek şekilde. Görmüş olduğunuz kırmızı koltuk da aslında bizim evimizin ilk parçası. Az önce gösterdiğim büyük L tipi koltuğumuzu bulmadan önce ilk bu koltuğu satın almıştık eşimle. Birimiz koltuk kısmına, birimiz puf kısmına oturarak günlerce televizyon izlediğimizi hatırlıyorum. Bu kırmızı koltuğu da Habitat'tan aldım. Aslında evimizdeki bu kırmızı objeler, işte kırmızı detayların oluşmasını sağlayan koltuk da budur. Yoksa hiç aklımda yoktu kırmızı bir tablo yaptırmak ya da koltuğun kenarına kırmızı dikiş attırmak gibi bir niyetim hiç yoktu. Ama bunu alınca bir şekilde böyle evde kırmızıları kullanma ihtiyacı hissettim. O da yine evdeki sevdiğim mobilyalardan bir tanesi. Şimdi gelelim ışığa. İşte yine kırmızı bir kenar görüyorsunuz yine bu koltuk sebebiyle. Bu ışığı da Şişhane'den satın aldım. İstediğim gibiydi. Yine bacak kısımları, bu üçlü tripod gibi o kısmı evimdeki o ahşap dokusuna çok uyuyordu. Şeyi de, bu kenarları da yine kırmızı uydurtturmak için hemen 5 dakikada Şişhane'de istediğim şekilde o kumaşı oraya yapıştırdılar. Aydınlatmasından çok memnun değilim aslında ama zaten ben çok fazla ışığı sevmem. O loş ışık hoşuma gidiyor. O yüzden o da o şekilde evime uyum sağlamış oldu. Lambader'in hemen üzerinde gördüğünüz bu yine kırmızı olan maskeyi de Singapur'dan satın almıştım. Aslında hedefim bütün o lambaderin üstünü farklı ülkelerden aldığım maskeleri koymaktı. Ama onu yapamadım. Bir taneyle kalmak zorunda kaldı tek başına orada. Şimdi geçelim hemen kırmızı koltuğun yanındaki yerde duran objelere. İlk önce bizi böyle bir dergi ve bebek kitabı karmaşası karşılıyor. Saati de Karınca'dan satın aldım. Onu da aslında satın aldım diyemem. İlk videolara başladığım zaman eşim bana hediye etti onu. Onu da orada tutuyorum. Onun arkasında gördüğünüz beyaz bir çerçeve var. Aslında içini tam göremiyorsunuz. Ben o çerçeveyi Habitat'tan aldım. Aslında o normal bir resim çerçevesi ama içerisi çok derin olduğu için işte düğün davetiyemiz, ilk balayına giderkenki uçak biletlerimiz, işte başka ne vardı? Büyükşehir Belediyesi'nden gün aldığımız tarihin kağıdı falan, aklınıza ne geliyorsa böyle ilklerimizi anlatan bütün o minik kağıt parçalarını, işte davetiyeden tutun dediğim gibi kağıt parçalarına kadar, işte ilk dalış kartımıza kadarki şeyleri onun içine koydum. Böyle bir hatıralar çerçevesi yaptım. Onun yanında da filli bir içkilik görüyorsunuz. Zaten şaraplık o. Onu da yine bir arkadaşımız ev hediyesi getirmişti. Şimdi masaya geçiyoruz. Masamız diğer işte sehpamda gördüğünüz o eskitilmiş masif ahşaptan daha modern görünümlü bir ahşap.
Bunu da özellikle böyle seçtik. Çünkü evin diğer parçaları dediğim gibi çok fazla eskitilmiş ve masif olduğu için çok boğacağını düşünüp bunu birazcık daha modern tonda ve daha açık tonda bir ahşap seçtik. Bu masada da en çok sevdiğim şey sanırım şurada görmüş olduğunuz sıra. Evimizde gelen misafirlerimizi o sırada çok güzel şekilde ağırlıyoruz. Yani oraya en az 3 kişi sığıyor. Genelde de zaten ben ve eşim oturuyoruz. Hemen üzerinde gördüğünüz bu mumluk, bunu da yine Muda'dan satın aldım. Aslında içerisine çok daha güzel mumlar da koyuyorum. Çiçekli mumlar, yüzen mumlar içerisinde yüzüyorlar. Böyle hem gece hem de gündüz eve çok güzel bir ambiyans sağlıyor. Şimdi sıra geldi hayatımın büyük bir çoğunluğunu geçirdiğim alana. Şu görmüş olduğunuz silindir obje, saksıya ya da çöp kutusuna benzetebilirsiniz ama aslında bir bilgisayar Mac Pro. Eşimle birlikte aslında kullanıyoruz bu bilgisayarı. Benim montajlarım, editlerim bittiği zaman o devralıyor. O da kendi işlerini orada yapıyor. Ayrı bir dediğim gibi çalışma masamız keşke olsaydı ama evimiz biraz ufak olduğu için onu da masanın o kısmına konumlandırdık. Zaten misafir gelmediği sürece çok fazla masada değil de az önce gösterdiğim sehpada yemek yiyoruz. Koltuğun ve sehpanın tam karşısında televizyon alanını görüyorsunuz. Altlığını da yine televizyon sehpasını da Muda'dan satın aldık. Başta da bahsettiğim gibi ben böyle endüstriyel tasarımlı gibi görünen mobilyaları ve objeleri çok seviyorum. Bunun da yine ayakları metal su borularından yapılmış gibi bir izlenim verilmiş. Aynı zamanda da tekerlekli oluşu da son derece kullanışlı. Bu bölümden başlıyorum. Burada çerçevede eşimle Fethiye tatilimizden kalma bir fotoğrafımız var. Hemen ön kısımda da yine Bath & Body Works'un mumlarını sevdiğimi biliyorsunuz. Burada bir tane var. Burada bir kokum var. Burada yine evimize hediye gelen küçük bir obje kedi. Siyah beyaz kedi. Yin Yang aynı zamanda. Sehpanın alt kısmına geçiyorum. Birazdan tekrar üst kısma doğru çıkacağım. En sağda bir Mac Mini görüyorsunuz. Eşimle sevdiğimiz dizileri Mac Mini'den daha çok izliyoruz. Onun hemen yanında amfi var. Onun yanında da eşimin PlayStation 3 ve 4'ü var. Yan yana duruyorlar. Şimdi tekrar kar kürelerinin üst kısmında sehpanın sol tarafına geçtik. En arkada bir tane yine Muda'dan satın aldığım bir hayat ağacı objesi var. Onun önünde Habitat'tan satın aldığım baykuş şeklinde mumlar var. Onları hiç yakmaya kıyamadım. Direkt süs olarak kullanıyorum. Yine ön kısımda gördüğünüz solda bir aromaterapi lambası var. Bazen mum yakmadığım zaman aromaterapi lambası da kullanabiliyorum. O da çok güzel koku veriyor eve. Onun yanında gördüğünüz böyle uzun ahşap ve üzerinde böyle bir oyuncak duruyor. Onu da Prag'dan satın almıştım. Prag'da bu tarz ahşap oyuncaklar çok yapılıyor. Onun yeri aslında ahşap oyuncakların yeri. İleride bir çocuğumuz olur diye bir tane öyle gitmişken hatıra olarak aldım. Onu da kırmızı diye koydum. Şurada 2 tane küçük fili var. Bir tanesi altın rengi, bir tanesi renkli. Onları da Tayland'dan aldım. Zaten Tayland'ın simgesi haline gelmiş artık filler. Yine 2 tane de ufak nar var. Narlar da zaten bereket getirdiğine inanıldığı için onları da o şekilde oraya koydum. Şimdi hemen bir sol taraftaki hoparlörlerin üstündeki kısma bakalım. Daha önce de evimde sıkça görmüşsünüzdür Manekineko kedisi. En solda da yine gelen ev hediyelerinden bir bölüm yaptım ben. Fenerler de içerisine mum koyduğunuzda gene çok güzel bir ışık ve hava katıyor. Önde de yine takım fil ve kandiller var. Orası da böyle bir eve o bordo ve kırmızı şeyini devam ettirmiş oldu. Şöyle son bir görüntü de göstereyim size. Salonun hemen arkasından da yatak odasına giriliyor. Şöyle göstereyim. Biraz dağınık, lütfen kusura bakmayın taşındığımız için. Bu odanın detaylarını daha önce bir oda turu videomda anlatmıştım. İsteyenler oda turu videoma da tıklayıp videomu izleyebilirler. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve sosyal medya üzerinden arkadaşlarınızla paylaşmayı lütfen unutmayın. Kanalıma yeni geldiyseniz makyaj, alışveriş ve stil videoları için lütfen kanalıma abone olun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.